Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Şöyle bir ipim var, orta kalınlıkta 100 gram 250 metre uzunluğu olan bir iple bugün harika bir model başlayacağız. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Yapım aşamalarına geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimizi alarak başlıyoruz. Bu model için ilmek sayısı 8 ve 8'in katları artı 2 olması gerekiyor. Yapacağımız örgüye göre bu şekilde ilmek sayımızı ayarlayacağız. Bakın her model 8 ilmekten oluşuyor. En sonuna da 2 ilmek ekliyoruz. İlmeklerimi tamamlayıp geliyorum. İlmeklerimi çıkardım. Arka yüzünde bir sıra ters ördüm. Lastik yapmayacağım için bu işlemi yaptım. Şimdi örgümün ön yüzündeyim. Siz isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz bu modeli. Ben şimdi model çıkartırken lastik kullanmıyorum. Birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra 4 ilmek düz. Bakın 4 ilmek düz. 4 ilmek ters. Buraya kadar bir model. 4 düz, 4 ters kenar ilmeğinden sonra. Şimdi yine 4 düz, 4 tersle sıramı tamamlıyorum. Birinci sıra ön yüzünde yaptığımız işlem bu. Kenar ilmeğimi de ben düz örüyorum. Şişimde 18 ilmek var. 2 model üzerinden anlatıyorum. Bakın 8 bir model, 8 ilmek bir model, 2 de kenar ilmeği kullandım. Toplamda 18 ilmekle modelimi kuruyorum. İkinci sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra şu şekilde bir düz, 2 ters, tekrar bir düz. Ön yüzünde 4 ilmek ters örmüştük. Bunu arka yüzünde bakın kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters, bir düz ördük. Devamında 4 tersimiz var. Yine ters örüyoruz. 4 tersimizi ters örerek tamamladım. Yine geldim ön yüzündeki 4 terse. Arka yüzünde bunlar düz görünüyor bakın. Bunun birincisini düz ördüm. 2 tane ters. Yani bir düz, 2 ters, bir düzle bu 4 ilmeği de tamamlamış oldum. Sıra sonunda 4 ters ilmek, yine ters örüyorum bunları ve sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramızı da bu şekilde tamamladık. Üçüncü sıra ön yüzündeyim. Modelimiz 12 sıradan oluşuyor. Aslında 6 sırada kaydırarak kuracağız. Toplamda 12 sıra olacak. Üçüncü sıra ön yüzünde. Yine 4 ilmek düz. Düzlerimi düz ördüm. Şu şekilde. Bu ters ördüğüm ilmeğe geldim. 4 ilmek ters örüyorum bunu. Ön yüzünde yine 4 düz 4 ters örerek sıramızı tamamlıyoruz. Dört tersle sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Üçüncü sıramızı tamamladık. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Burada kenar ilmeğinden sonra bakın düz olan ilmeğimi düz, ortada 2 taneyi ters, yine bir düz. 4 ters, ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Buradaki 4 düze gelince bir düz,
2 ters, 1 düz. Sıra sonunda yine 4 ters ilmekle sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Beşinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra yine 4 düz. 5. sıra ön yüzünde, kenar ilmeğinden sonra 4 düz. 4 ters olan ilmeği de yine 4 ters ilmek örüyoruz. 4 düz, 4 ters ilmek örerek sıramı tamamlıyorum. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Şöyle bakın. 6. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra bir düz, 2 ters, 1 düz, 4 ters, 1 düz, 2 ters, 1 düz, daha sonra kenarda yani sıra sonunda 4 ters ilmek, kenar ilmeğimi de düz örerek 6. sırayı tamamladım. Evet, aslında modeli bir kez kurmuş olduk. Şimdi bu 6 sıranın tekrarını da modeli kaydırarak kuracağız. Yani 7. sıra ön yüzündeyim. Modeli kaydırıyorum burada. Dikkat edelim. 4 tane düzüm var kenar ilmeğinden sonra. Bunları ters örüyorum. Bakın burada modeli kaydırmış olduk. Düz ilmeklerin üzerine 4 tane ters ilmek ördüm. Ters olan yani şu haroşa olan ilmeklerimi de burada 4 ilmek düz ördüm. 4 ilmek ters. Düzlerin üzerine ters, haroşalı ilmeklerimin üzerine de düz örüyorum. Modeli burada kaydırmış olduk. 7. sıra ön yüzündeyiz. Bakın şu şekilde. 8. sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada yapacağım işlem bu 4 ters olan ilmeğimi ters ördüm yine. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters ilmek. Geldim buradaki haroşa yaptığım ilmeğe. Bunun birincisini düz ördüm. Ortada 2 tanesini ters. Daha sonra bir düz. 4 ilmeği de bu şekilde yaptım. Şöyle bakın buradan ön yüzünde, arka yüzünde de bu şekilde örüyoruz. Yine 4 ters. 4 ilmek ters ördüm. Haroşalı kutucuğa gelince birincisini düz, 2 ilmek ters, 1 ilmek düz ve kenar ilmeğini de düz ördüm. 8. sıramı tamamladım. 9. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada yine 4 ters, 4 düz örerek devam ediyoruz. Bakın. 4 ters, 4 düz. Haroşalı kısmı 4 ters örüyoruz. Düz olan kısımda da yine 4 düz ilmek örüyoruz. Dokuzuncu sırayı da tamamladık. Şöyle. 10. sıra arka yüzündeyim. Burada yapacağım işlem 4 ters, ters olan ilmeklerimi ters ördüm. Yani burada 4 tersim var. Şu diğer 4 ilmeğe gelince birincisi düz, 2 tane ters ortadaki, tekrar bir düzle 4 ilmeğimi tamamladım. 4 ters ilmek,
bir düz, 2 ters, bir düz. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 10. sırayı tamamladım. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğinden sonra burada yine 4 ters, 4 düz örerek devam ediyoruz. Haroşalı kutucuğu ters örüyorum 4 ilmek. Düz olan kısmı da yine düz örerek devam ediyoruz. 11. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. 4 ters 4 düz örerek sıramı tamamladım. 12. sıra arka yüzündeyim. Son sıramız. Kenar ilmeğinden sonra 4 ters ilmek, yani ters olan ilmeklerimi ters ördüm burada. 4 ilmek, bir düz, 2 ters, bir düz. Dört ters ilmek, bir düz, 2 ters, bir düz. Daha sonra kenar ilmeğimi de düz ördüm. 12. sıramızı da tamamladık. Evet, modeli bir kez kurmuş olduk. Yani kaydırarak, daha doğrusu ikinci modeli de kurduk. Toplamda 12 sıra yapmış olduk. 6 sıranın tekrarını kaydırarak kurmuş olduk yani. Şu şekilde modelimiz. Modeli bir kez daha kuracak olursak burada 4 düzü buraya kaydırıyoruz. Haroşalı kısmı da bu düz ilmeklerin üzerine kaydırıyoruz. Model böyle devam ediyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet güzel, kolay ve gösterişli bir model. Özellikle erkek örgülerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz bu modeli. Evet, modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Bu parçamda da lastik kullanmadım ama isterseniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. İstediğiniz lastiği kullanabilirsiniz bu modelde. Haroşa lastik, bir düz bir ters, 2 düz 2 ters, hepsine uyum sağlar. Modelin arka yüzü de şöyle. Her iki tarafta kullanılabilir bu modelde. Yani iki taraflı kullanılacak örgülerinizde de uygulayabilirsiniz. Atkı, bere, yelek, hırka, süveter, hatta biraz daha kalın iplerle bebek battaniyesi harika olur bence. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli, onları yorumlarda yazarsanız sevinirim. Evet. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.